Bir vezir bir oyunda kaç kere feda edilebilir? Sizleri Dünya Takımlar Şampiyonası. Bursa'ya götürüyorum. Beyazlarda Gelfand, siyahlardaysa Nakamura. Hazırsanız oyuna başlayalım. D4, at F6, C4, G6, at C3, fil G7, E4, D6. Şah'ın savunması merkezi şimdilik rakibine bıraktı. Uzun çapraz yerleştirdiği filiyle ve doğru anda oynayacağı C5 veya E5 sürüşleriyle Gelfand'ın merkezine baskı kurmayı hedefler. At F3, kısa rok, şah güvenliğini sağladı. File 2, rok hazırlıyor. E5. Merkeze piyon yerleştirdi. D4'e hücum ediyor. Kısa rok. Şah güvenliğini sağladı. At C6. D4'e olan baskısını artırıyor. E alır D4. At alır D4 devamında. At alır E4 ile piyon kazanmak istiyor. D5. Merkezden alan kazandı ve atı istedi. Merkezdeki gerilim sona erdi ve merkez kapalı bir yapı aldı. Bu durum kanat saldırısının etkisini artırıyor. At E7, at D2, F dikeyindeki piyonun önünü açtı ve atı vezir kanadında kullanmak istiyor. At E8, F dikeyindeki piyonun önünü açtı. F5 ile şah kanadı atağı başlatmak istedi. B4. Nakamura'nın şah kanadından oluşturacağı saldırıya karşı vezir kanadından atak başlatıyor. F5. Şah kanadından ilerliyor. C5. D6'ya hücum etti. D alır C5 yapılırsa B alır C5 ile Gelfand yarı açık B dikeyine sahip olur ve vezir kanadındaki saldırının etkisi artardı. At F6, F3, E4'ü destekledi. F alır E4, Nakamura'ya bir şey kazandırmaz. Gelfand F alır E4 ile devam eder. İki tarafında F dikeyindeki kalesi aktifleşir. F4, şah kanadından alan kazanıyor ve F dikeyini kapalı tutuyor. G ve H dikeylerindeki piyonları sürerek şah kanadındaki saldırıyı devam ettirecek. At C4, D6'ya olan baskıyı artırıyor. G5. Şah kanadından ilerlerken G6 karesinde atı için yer açıyor. A4. Ters kanada rok atılmış bu konumda Gelfand vezir kanadında bir geçer piyon oluşturup vezir terfisi ile materyal üstünlüğü elde etmeyi hedefliyor. Nakamura ise şah kanadından saldırarak rakip şahı sıkıştırmak istiyor. At G6, E5, F4, G5 piyonları C1'deki filin hareket alanını kısıtlıyor. Fil A3, fil A3 karesinden D6 üzerindeki baskıyı artırıyor. Kale F7, kale 7. yataydan C7'yi korurken F8 karesinde fili için yer açıyor. Ayrıca kale G ve H dikeylerinden şah kanadı atağını destekleyebilir. B5. Vezir kanadından alan kazanırken filin çaprazını açtı. D6'dan piyon kazanmak istedi. D alır C5. Piyon kaybetmemek için gerilimi sonlandırdı. Fil alır C5. Gelfand C dikeyini açmayı başarıyor. H5. Şah kanadı saldırısına kaldığı yerden devam ediyor. G4 sürüşünü hazırladı. Gelfand A5 hamlesiyle devam ediyor. G4. Dikkat ettiyseniz zorunda kalmadıkça kimse gerilimi sonlandırmıyor. Çünkü gerilimi sonlandırmak bu oyunda rakibin kanat saldırısını hızlandırmak anlamına geliyor. B6. A7'den piyon kazanmak isterken C7'ye baskı kurdu. G3. İlgilenmiyor ve kendi kanat saldırısına devam ediyor. Bu konumda H alır G3 ile devam edilirse F alır G3. G3'e yerleşen piyon şahı kısıtlarken H dikeyi açılır. Nakamura F6 karesindeki atı açarak vezirin çaprazını açar. Devamında vezir H4 gelip H2 karesinden mat ister. Karşı konulmaz bir saldırısı olurdu. Nerede kalmıştık? G3. Şah H1. Profilaktik hamle. Şah G dikeyinden ayrıldı. G alır H3 yapılırsa H3'e gelen piyonu Gelfand şahı için bir kalkan gibi kullanır. Fil F8. Rakibinin etkili filini değişmek isterken kalesinin G ve H dikeylerine geçiş yolunu açıyor. D6. C alır D6 yapılırsa
Gelfand bey alır A7 ile devam eder. D6 piyonu açmazda kalır. Devamında Gelfand D6'yı kazanır ve üstün konumda kalırdı. A alır B6. Ver fili. A alır B6 yapılırsa kale alır A1. Vezir D dikeyinden saptırılır. Devamında Nakamura C alır D6 ile fili ister ve şah kanadı saldırısına devam eder. Vezir olay yerinden uzakta kalırdı. Fil G1. Fili istekten çıkardı. G alır H2 yapılırsa fil F2 ile devam eder. H2 piyonu Gelfand'ın şahı için savunma görevi görürdü. At H4. G2'ye baskı uygularken G dikeyini açıyor. Kale G dikeyinden rakip şahı hedef alabilir. Fil H3 ile G2 olan baskı artırılabilir. Kale E1. F1 karesinde fili için yer açıyor. Fil F1 ile G2'yi destekleyecek. Nakamura'dan at fedası geliyor. At alır G2. Şah alır G2 yapılırsa kale G7 ile Nakamura saldırısına devam eder. D alır C7. Veziri istiyor. Vezir alır D1 yapılırsa kale alır D1. Kale istekten çıkacak. At istek altında kalacak. Ve devamında A alır B6. Gelfand'ın vezir kanadındaki piyonları tehlikeli bir hale gelir. Vezir alır C7 yapılırsa şah alır G2. Gelfand materyal önde fakat Nakamura'nın yine şah kanadında güçlü bir saldırısı olur. Bu Gelfand'ın hafif üstün olduğu bir oyun olurdu. At alır E1, çift ünlem. Veziri feda ediyor. C alır D8 ile vezir alıp vezir terfi ederse G2 ile bir hamlede mat var. Vezir alır E1. Nakamura kalite öne geçti. G2. G dikeyini açmak için piyon feda ediyor. Gelfand'ı almak zorunda. Şah alır G2. Kale G7. Şah çekerek tempo ile kalesini açık G dikeyinden aktifleştirdi. Şah F1'e giderse fil H3, Şah F2 zorunlu, Vezir D4, At E3 zorunlu, Vezir alır E3 ya da F alır E3 ile mat var. Nerede kalmıştık? Kale G7, Şah F2'ye giderse Vezir D4, Şah F1'e giderse Vezir alır G1, Kale alır G1 ya da fil H3 ile mat var. At E3, Vezir alır E3, Şah F1, yine vezir alır G1, kale alır G1 ya da fil H3 ile mat var. Kaldığımız yerden oyuna devam edelim. Kale G7, Şah H1, fil H3, çift ünlem. Veziri tekrar feda ediyor. Vezir alınırsa fil G2 ile mat var. Fil F1, gel filleri değişelim. Vezir D3. Nakamura bu sefer veziri D3 karesinden feda ediyor. Vezir alınırsa fil G2 ile mat var. Fil alır H3 yapılırsa vezir alır F3 devamında oyun mata gider. At alır E5. Atla veziri almak istedi. Fil alır F1. Çift ünlem. Veziri tekrardan feda ediyor. At alır D3 yapılırsa fil G2 ile mat var. Vezir alır F1. Vezir alır C3. Değişimler sonunda Nakamura bir kale önde kaldı. C7'yi kazanıp rakibinin bütün umutlarını bitirmek istiyor. Kale C1. Ver veziri. Atı bıraktı ama vezir alır E5. C8 sürüp vezir terfi ediyor. Kale alır C8. Kale alır C8. Vezir C4 ile devam etmek ister. Vezir E6. Rakibinin vezir C4 gelmesini engellerken kaleyi istedi. Devamında bey alır A5 ile piyon kazanacak. Nakamura at önde. Yapılacak bir şey yok. Gelfand oyunu terk ediyor. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.